Merhaba arkadaşlar, ben Çağrı. Yepyeni bir Kingshot videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Arkadaşlar bu videomuzda Kingshot oyunu ile alakalı en önemli videoyu çekiyorum. Şimdi bu videomuzda size kahraman donanımları nasıl basılır, hangi kahramanların donanımlarını basmamız gerekiyor ve ne şekilde basmamız gerekiyor. Detaylı bir şekilde sizlere bunları anlatacağım. Bu videonun önemi tamamen şundan kaynaklı. Kingshot oyununda önemli olan şey arkadaşlar kesinlikle istatistiklerdir. Ve Kingshot oyununda alabileceğiniz en yüksek istatistikleri kahraman donanımlarından alırsınız. Oyundaki en değerli şey kesinlikle kahraman donanımlarıdır. Şimdi bu videonun içinde sizlere tek bir videoda oyuna yeni başlayanlar için kahraman donanımları nasıl olmalı, nasıl ilerlemeli? Daha sonrasında oyunun ilerleyen zamanlarında oynayan oyuncular için bu donanımlar kırmızı renge geçiyor. Kırmızı renkte nasıl olmalı? Düşük yatırımlı, para yatırmayan, orta yatırımlı ya da balina oyuncular için kahraman donanımlarında öncelikle hangilerini yükseltmeliyiz? Her birini size teker teker anlatacağım. Biraz uzun bir video olacak ama eğer oyunun başındaysanız videonun ilk zamanları sizin için işinize yarayacaktır. Eğer ilerleyen zamanlardaysanız da videonun biraz ilerleyen zamanları sizler için çok daha değerli olacak. O yüzden videonun sonuna kadar sizin işinize yarayan kısmı kontrol edip orayı izleyebilirsiniz. Eğer videolar hoşunuza gidiyorsa beğeni yaparak, yorum yaparak, videoyu sunucudaki arkadaşlarınızla paylaşarak onları büyük bir hatadan kurtarabilirsiniz. Kanala abone değilseniz de kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Hey guys, farming every day but still stuck in slow mo? I feel you. Want to top up, but my wallet's crying too. Then I found Loot Bar. Affordable pack, safe and instant delivery. Today I'll show you how it works. 1. Hit up lootbar.gg. 2. Click Kingshot under top up. 3. Pick any pack and checkout. Tons of payment options. Very convenient. Then start self top up. It's just like in game. So your pack will deliver immediately. If you are a new user, additional coupon your first top up. Stop the grind. Boost your game by Loot Bar now. Şimdi arkadaşlar öncelikle oyuna başladığımızda kahramanlarımız var. Birçok kahramanımız var. Bu kahramanlardan üstlerine belli bir seviyeye geldikten sonra donanım takabiliyoruz. Toplam 4 donanım takabiliyoruz. Şimdi oyuna yeni başlayan bir oyuncunun kafası karışıyor. Bir sürü kahraman var. Bazılarını savaşlarda 3 tane kahraman gönderiyoruz. Bazen arenada 5 tane kahraman kullanıyoruz. Biz peki 3 kahramana mı yoksa 5 kahramana yoksa tüm kahramanlara donanım koymak zorunda mıyız? Asıl yapılan büyük hata tam olarak buradan kaynaklanıyor. Bazı oyuncular biliyorum oyunda her şeyi çok iyi yapıyorlar ama kahraman donanımlarını gerçekten çok kötü bastıkları için hesapları farklı oyunculara kıyasla çok daha fazla yüksek paralar atmalarına rağmen daha zayıf ve daha düşük kalıyor. O yüzden yeni sunucuda sıfırdan başlamak zorunda ya da oyunu silmek zorunda kalıyorlar keyif almadıkları için. Umarım siz bu videoyu çok geç izlemezsiniz ve büyük hatalar yapmazsınız. Şimdi dediğim gibi ilk başta kaç tane kahramana donanım yapmalıyız size bunu anlatacağım. Arkadaşlar bunun mantığı tamamen şu. Bizim için asıl büyük savaşlar dışarıda gerçekleşiyor. İşte etkinliklerde, ayı avlarında, KVK, SVS'lerde tüm oyunun amacı aslında burada oynayabilmek. Ve orada sadece 3 tane kahraman yani bir intikal gönderebiliyorsunuz. Eğer siz aylık 1000 dolar para atıyorsanız ve bunu kahraman donanımına yatırıyorsanız gidip 3 kahraman yerine 5 tane kahramana donanım basarsanız 1000 dolarınızı 5'e bölmüş olursunuz. Ama rakibiniz başka bir oyuncu gidip 1000 dolar yatırıyorsa ve bu 3 tane kahramana sadece dışarıdaki büyük savaştaki kullanacağı 3 adet kahramana bu donanımları basıyorsa sizin 1000 dolar yatırdığınız şeyi 5'e böldüğünüzü o 3'e bölmüş oluyor ve bu sayede sizden çok daha güçlü olmuş oluyor. Ana mantığınız kesinlikle şu olmalı. Arenada oyun başında ilerleyen zamanlarında değerli. Ama biz önceliğimiz ilk 3 kahraman olacak. Daha sonrası için arena içinde 2 kahramana nasıl donanım basmanız gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Şimdi donanımlara geldiğimizde de şu şekilde yapacağız. Gidip 2 tane piyadeye, 2 tane okçuya, 2 tane süvariye donanım basmıyoruz. Çünkü dışarıdaki savaşlarda bir tane piyade, bir tane okçu ve bir tane süvari gönderebiliyoruz. O yüzden biz 3 donanım yapacağız. Bir tane piyade kahramanımıza, bir tane okçu ve bir tane süvari kahramanımıza. İleride yeni oyuna bir sürü kahramanlar geliyor. Buradan görebilirsiniz.
Artık o kahramanları elde ettiğinizde bu kahramanların üstünden o donanımları çıkarıp yeni kahramanlarınıza takabiliyorsunuz. Allah'tan oyunun böyle bir güzelliği var. Şimdi 3 tane kahramana donanım yaparken de bazılarının öncelik sırası var. Öncelikle her zaman piyadenizin donanımları daha yüksek olmalıdır. Daha sonra okçu, en son süvari. Tabi belli oyun oynanış şekilleri var. Bazı arkadaşlar formasyonlar yapıyorlar ve o formasyona uygun donanım diziyorlar. Örnek veriyorum, 60 piyade 40 süvari gönderilen donanımlarda ve savaşlarda okçuyu geride bırakıyorlar ve piyade ve süvari ağırlıklı yapıyorlar. Ben bu videoyu genel olarak çekeceğim. Herhangi bir formasyona uygun çekmeyeceğim. Zaten ben size mantığını anlattığım için siz her şeyi anlayacaksınız. Şimdi öncelikle donanımlara geldiğimizde bu sarı donanımlar bizler için çok önemli arkadaşlar. Asıl ulaşmamız gereken donanımlar bu sarı donanımlar. Bu sarı donanımları yükselterek en yüksek haline doğru götürmeye çalışacağız. Oyunun başlarında burada mor donanımlar ya da buralarda mavi donanımlar görebilirsiniz. İnsanlar buradaki donanımları yükseltirken burada göreceksiniz. İşte gri donanım, yeşil donanım, mavi donanımlar var. Buna istediğiniz donanım basabilirsiniz. İsterseniz zırh basabilirsiniz. İsterseniz okçununkini basabilirsiniz. Hiçbir önemi yok arkadaşlar. Önemli olan sizin ilk 3 kahramanınızdaki donanımlarınızın sarı olması. Diyelim ki ilk 3 kahramanınızın donanımlarını benim gibi bu şekilde sarı yaptınız. Bu zaten arena mağazasından sol üstteki sandığı alarak her hafta alabildiğiniz kadar sarı donanım almanız gerekiyor. Özellikle öncelikli olanlar var. Şimdi piyadeye gelelim. İlk başta diyelim ki tüm donanımları sarı yaptınız. Önceliğiniz buradaki eldiven ve buradaki zırh arkadaşlar. Şimdi bunun mantığını size açıklayayım. Buradaki ilk başta gözlüğe tıkladığımızda bunun seviyesini yükselttiğimizde arkadaşlar bizde piyade öldürücülüğü veriyor. Burada eldivene geldiğimizde seviyesini yükselttiğimizde bize piyade sağlığı veriyor. Burada zırh piyade sağlığı verir. Ayakkabı piyade öldürücülüğü verir. Yani gördüğünüz gibi eldiven ve zırh sağlık verirken gözlük ve ayakkabı yani miğfer ve ayakkabı bize öldürücülük veriyor ve piyade için öldürücülük gerçekten çok önemsiz bir istatistiktir. Bizim için en değerli şey piyadede sağlık ve savunmadır. O yüzden arkadaşlar bu mantığa göre bizim sadece bunları yükseltmemiz yeterli olacaktır. Gördüğünüz gibi ben bunları hiç yükseltmedim. Ya şunu basmışım ama hiçbir önemi yok. Burada da diğer önemli olan kısım usta işi kısımlar, yani bu çekişleri bastığınız yerler. İlk 3 kahramanınız dışında asla hiçbir kahramana çekiç basmayın. İlk 3 kahraman dışında bastığınız tüm çekiçler çöpe gider arkadaşlar. Hiçbir işlevi olmaz, bilginiz olsun. Şimdi buraya geldiğimizde bunların sağlıklarını 100'e çıkarmaya çalışacağız. İlk olarak hedefiniz piyadenin eldiven ve buradaki eldiven ve zırhını 100 yapmak olacak. Bunu yaptıktan sonra hemen okçumuza geçelim. Okçuya geldiğimizde ise bu eldiven ve zırh bize sağlık veriyordu. Ama buradaki başlık, yani şu ve ayakkabı bize arkadaşlar öldürücülük veriyor. O yüzden tam tersi bunları çapraz olarak yükseltiyoruz. Çünkü piyadeler önde savunma yaparken okçular arka saftan saldırı yaparlar. Bizim için okçuda en değerli şey öldürücülük ve saldırıdır. Aynı şekilde aynı sistem süvaride de geçerli arkadaşlar. Burada da baktığınızda süvarinin çaprazlarını alıyorsunuz. Yan taraflara isterseniz benim gibi 20'şer seviye verebilirsiniz. Onun dışında vermenize gerek yok. Okçuda şöyle bir şey var. Okçunun sağlığı da değerlidir bizim için. Çünkü süvarilerin yetenekleri var. %20 ihtimalle arka sıradaki okçulara hasar vururlar. O tetiklenmesin diye, daha doğrusu tetiklendikten sonra okçularımızın hayatta kalmasını istiyorsak bu yanlara da 20'şer 30'ar seviye verip yükseltebiliriz. Diyelim ki siz bunları da yaptınız. Direkt kafanıza göre şey yükseltmeyin. Mesela bendeki oranına bakın. Piyadeleri 80 seviye yapmışım. Okçuları 70 seviye yapmışım. Süvariyi de 50 seviye yapmışım. Her zaman piyade en önde olacak. Onun arkasından hemen okçularınız gelecek. Onun en arkasından da süvari gelecek. Ben size bu sıralamada yapmanızı tavsiye ediyorum. Diyelim ki sizler bu şekilde donanımları buraya kadar yükselttiniz. Bu oyun başında zaten ilerleyen zamanlarda yapacağınız şeyler. Burada asıl önemli kısım kırmızıya geçtikten sonra, bunlar belli bir seviyeye geldikten sonra kırmızı aşamaya geçiyor. Ne zaman 100 olduktan sonra buradaki usta işi dövme seviyesi 7-8 değil de 10-11 olduktan sonra bu kırmızıya dönüşüyor. Ondan sonra artık bunları sıfırlayamazsınız. Mesela ben bunu sıfırlamak istediğimde çıkarıyorum arkadaşlar. Buradan işlemeye basıyorum. Sarıdayken hata yaptıysanız geriye alma şansınız var.
Bunu tıkladığınızda 80 seviye bastığım şeyi direkt ücretsiz bir şekilde sıfırlayabiliyorum ve tüm bastığım malzemeleri alabiliyorum. Ama maalesef çekiçlerin tamamını alamıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada çekiçleri bastığım zaman bana bunun yarısını iade edecek. Burada görebilirsiniz. O yüzden çekiçleri asla hatalı basmanızı tavsiye etmem. Bu konuda kesinlikle çok dikkatli olun. Ve bu donanımlar arkadaşlar kırmızı seviyeye geçtikten sonra, kırmızı renge geçirdikten sonra asla buradan işleme yapamazsınız. Bilginiz olsun. O yüzden bu videoyu dikkatlice izleyin ve ben de hızlıca hesap değiştireyim ve biraz daha ileri seviye için donanımlara geçebiliriz. Siz de bu sırada kanala abone olup videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Evet arkadaşlar, hesap değiştim. Şimdi orta seviye bir hesaba geçtim. Bu hesapta size bazı donanımları, kırmızı donanımları gösterdikten sonra ve burada arenayı size göstereceğim. Arena için iki tane kahramana neler yaptığımı göstereceğim. Daha sonra da çok daha ileri seviye balina hesapların kahraman donanımı nasıl basılmalı ve bizler nasıl bastık, size bu hesabı gösterdikten sonra da onu göstereceğim. Videoyu izlemeye devam ederseniz çok sevinirim. Şimdi diyelim ki kırmızı yapacağız. Dediğim gibi arkadaşlar bunları 100 yaptıktan sonra, usta işi dövmeleri 10 yaptıktan sonra artık bunlar kırmızıya geçiyor. Üstüne tıklayıp kırmızıya geçir, geliştir diyebiliyorsunuz. Arkadaşlar buraya geçtikten sonra fark ettiyseniz ben bunları hala kırmızıya geçirmemişim ve bunları ilerletiyorum. Şimdi buraya geldiğimizde bunun sağlığı artıyor. Artık kırmızıya geçtikten sonra burada nitelikler açılıyor. Diyor ki sen bunu kırmızı 20 seviye yaparsan sana piyade savunması veririm. Bunu 40 yaparsan fetih yerinde sana kahraman sağlığı veririm. Bizim için 40 ve 80'in herhangi bir önemi yok arkadaşlar. Çünkü bunlar arena ve fetihte geçerli. Bizim için sefer kısımları yani 20 seviye, 60 seviye ve 100 seviyeler değerli. Piyadenin eldivenini öncelikle 20 yapma sebebimiz, 20 yaparken sağlığı yükseliyor. Aynı zamanda 20 yaptığınız zaman da artı 20 yaptığınız zaman artı %20 piyade savunması alırsınız. Buradaki artı 20 piyade savunması sizin direkt istatistiklerinize yansımaz arkadaşlar. Şuraya ekleniyor. Buradan niteliklerden buraya geldiğinizde buradaki piyade savunması %260 ise işte çıkarırsam 240'a düşecek. Size örnek olarak şöyle gösterebilirim. Buradan gördüğünüz gibi %240'a düştü. Yani buradaki donanımların bu nitelikleri tamamen orayı etkiler. Bizim şimdi öncelikle bunu 20 yapma sebebimiz burada piyade savunmasını alabilmek. Daha sonrasında ben bunu 60'a götürüyorum. Çünkü bu 20'de bize piyade saldırısı veriyor ama 60'ta piyade savunması veriyor arkadaşlar. Bunu 59'a getirme sebebim piyade sağlığı alıyorum. Ama 60'a geldikten sonra %+30 piyade savunması alacağım ve bunu 99'a kadar götüreceğim. 100 yapmayacağım. Çünkü 100 yaptığımda bize piyade saldırısı veriyor. Ama ben piyadeden saldırı ve öldürücülük kesinlikle istemiyorum. Savunma istiyorum. O yüzden bunu 99'a getirip bıraktıktan sonra buna tekrar döneceğim ve bunun 100 piyade savunmasını alacağım. Hem sağlığını arttırmış olacağım hem de savunmasını arttırmış olacağım. Tamamen mantık bu. Bunun seviyesini yükselttikçe sağlık artıyor. Aşağıdaki niteliklerden de piyade saldırısı almak yerine piyade savunmasını almayı tercih ediyorum. Buradaki yükselttiklerimizde piyade öldürücülüğü vereceği için öncelikle buradaki eldiven ve zırhtaki sağlıkların maksimumunu aldıktan sonra artık başlık ve ayakkabıya daha sonradan geçeceğiz. Öncelikle elimizde alabileceğimiz tüm istatistikleri verimli bir şekilde almaya çalışacağız. Şimdi okçuya geçiyorum. Daha doğrusu süvariye geçiyorum. Burada da arkadaşlar öncelikle bunu 20 yapıyorum. Çünkü öldürücülüğü artıyor seviyesi yükselince. Ama artı 20'ye geldiğimde de süvari saldırısı veriyor. Süvariden istediğim şey ve okçuda da aynı şekilde saldırı vermesi. Bunu direkt 60'a götürmüyorum çünkü 60'ta savunma veriyor. Ama bunu 60'a götüreceğim. Burada 60'ta süvari saldırısı veriyor arkadaşlar. Ve bunu da piyadedeki gibi düşünebilirsiniz. Aslında aynı mantık, sadece çaprazlar. Bunu da 99'a götürüp bırakacağım. Maksimum süvari öldürücülüğünü alacağım. Ve daha sonrasında buradaki başlığa gelip bunun süvari saldırısını 100 yapacağım ve bırakacağım. Sonrasında buralara geçiş yapabiliriz. Buraya geçtiğimizde ise yine biraz önceki süvari ile birebir aynı arkadaşlar. Hiçbir fark yok. Burada sadece şöyle bir şey var. Bunları yaptıktan sonra, burayı 60 yaptıktan sonra buradaki zırha gelip bunu kırmızı 20 yapacağım. Çünkü kırmızı 20 yaptığımda bize okçu saldırısı veriyor. Aynı zamanda da oraya yükseltirken okçu sağlığı almış olacağım. Bu da kötü bir seçenek değil. Ama her zaman önceliğim
size bu gösterdiğim çaprazlar arkadaşlar. Her zaman bunları almanızı tavsiye ederim. Şimdi ilk 3 kahramanı bu şekilde dizdim. Peki arenada kötü olmak istemiyorum. Biraz önceki hesapta size arenayı göstermeyi unuttuğum için bu hesaptan örnek vereceğim. Buradaki donanımlarım bu şekilde. Burası böyle. Burası böyle. Şimdi dördüncü kahramanımız yani bu. Arenada kullandığım piyade kahraman. Arkadaşlar yine çaprazları 100-100 yapmışım. Yanlar tarafları da 20-20 yapmışım. Ben bu kahramanı arenada kullandığım için bunlara hiçbir şekilde demirci çekici bunlardan basmıyorum. Çünkü bu demirci çekiçlerimi ilk 3 kahramanımdaki donanımlara harcıyorum. Bunlara sadece seviye basıyorum. Eğer bir savaş durumunda önemli bir şey olursa buradaki donanımların hepsini söküp levellerini sıfırlayıp ilk 3 kahramanıma basmak için hazır bir halde bulunduruyorum. Size bunu tavsiye ederim. Beşinci kahramanım ise yine arenada kullandığım süvari kahramanı Hilde. Burada da yine bu şekilde sadece gördüğünüz gibi hiçbir şekilde demirci çekici basmamışım. Sadece seviyelerini yükseltip arenada güçlü hale getirmişim. Dediğim gibi herhangi bir şato savaşı, herhangi bir önemli bir savaşta bunları istediğim anda çıkarıp sıfırlayabilirim. Şimdi bu kısmı da anlattığıma göre balin oyuncular ya da arkadaşlar oyunun ilerleyen zamanlarında geleceğiniz aşamayı size göstereceğim. Hızlıca hesabı değişelim. Evet arkadaşlar, şimdi balina hesabımıza geldik. Bu hesapta da kahraman donanımlarına bakalım. Piyadeyi ne yapmışım? Piyadenin eldivenini 100 yaptım. Maksimum sağlığı buradan 280 olarak aldım. Daha burada basmadığım demirci çekişlerim var. Buradan maksimum piyade savunmasını aldım. Bununla işim bitti. Burada gördüğünüz gibi bunu 99'da bıraktım. Buraya bunu yükseltmiyorum. Bunu yükseltmek istediğimde arkadaşlar benden 50 tane mitril, üstüne de 10 tane donanım istiyor. Ya bunları verebilirim ama bunu buraya harcamak yerine daha farklı istatistikler alacağım, daha iyi yere kullanacağım. Ben buradan piyade saldırısı almak istemiyorum. O yüzden bu benim en son seçeneğim. Artık tüm donanımlarım fullenir, geriye hiçbir şey kalmaz. İşte o zaman girip bunu halledebilirim. Ama bunu 100 yaptıktan sonra, bunu 99'da yaptıktan sonra üçüncü aşamam piyade için buradaki piyade savunmasını almak arkadaşlar. Bunu 60 yapıyorum ve bırakıyorum. Çünkü 100 yaptığımda piyade saldırısı verecek, seviyesini yükselttiğimde piyade öldürücülüğü verecek. O yüzden bir anlamı yok. Bu buranın maksimum seviyesi. Daha sonrasında ayakkabıya geliyorum. Ayakkabı 20 yapıyorum. Ayakkabı 20'de piyade savunması veriyor. Daha sonrasında bunu 100 yapıyorum. 100 yaptığımda da yine piyade savunması alarak piyadeyle tamamen işimi bitiriyorum. Piyadenin şu an için benim için maksimumu bu arkadaşlar. Bir sonraki adımımda SVS'de buradakilere demirci çekici basacağım. Onlar için bekliyorum. Şimdi süvarimize geçiyorum. Süvaride de aynı mantık. Bunu geldim öncelikle 100 yaptım. Öldürücülüğünü aldım. Daha sonra buradan 100 süvari saldırısını aldım. Buraya geldim. Bunu gördüğünüz gibi 99'da bıraktım. Piyade savunmasını en alttakini almadım. Malzemelerimi buraya harcamadım. Sonrasında arkadaşlar buraya gelip bunun 60'ını alıp süvari saldırısını aldım. Daha sonrasında ise bunun süvari saldırısı 100 yapacağım. Şimdi önümüzdeki SVS'yi bunun yüzünü almak için bekliyorum. Bunu da yaptıktan sonra benim süvariyle hiçbir işim kalmıyor. Maksimum verimi almış olacağım. Sonrasında okçuya geçiyorum. Bu hesap size biraz önce bahsettiğim 60 piyade, 40 süvari oynadığımız ve okçuyu sadece bireysel saldırılarda kullandığımız hesap. O yüzden okçu biraz daha geride. Bunu da birebir aynı süvarideki gibi yükselteceğiz. Ama sadece elimizdeki tüm malzemeleri buraya kullandığımız için burası biraz daha yavaş gelişiyor. Eğer siz de arkadaşlar oyun tarzınızı tamamen kendiniz belirleyin. Her zaman piyade öncelikle, sonrasında süvari ağırlıklı oynamak istiyorsanız donanımlarınızı ağırlıklı olarak süvariye, okçu ağırlıklı oynamak istiyorsanız donanımlarınızı okçuya basmanızı tavsiye ederim. Ve eğer bu şekilde yapacaksanız da belli genlerde doğru kahramanları almanızı da tavsiye ederim. Güncel kahraman rehberimde kanalda mevcut, o videoları da izleyebilirsiniz. Bilginiz olsun. Bu hesapta balin olduğu için arena kahramanlarının da demirci çekiçleri maksimum seviyede. Çünkü ilk 3 kahramanı fullledikten sonra artık biz buradaki donanımları da fulllemeye geçeceğiz. Bu dediğim gibi oyuna çok yüksek miktarda para yatıran oyuncuların yapacağı bir şey. Genel olarak kahraman donanımlarıyla alakalı tüm detayları anlattığımı düşünüyorum. Size ezbere konuşmak istemiyorum. Şunu yap, bunu yap deyip sizi geçiştirmek istemiyorum. Tamamen mantığını öğretmeye çalışıyorum. Umarım mantığını anlamışsınızdır. Bu videonun işine yarayacağını düşündüğünüz arkadaşlarınız ve donanımların yanlış olduğunu, yanlış yükselttiğini düşündüğünüz
balina arkadaşlar, normal yatırım ya da hiç para yatırmayan arkadaşlar varsa atarsanız bu videoyu en azından belki donanımlarını düzeltebilirler. Videoyu beğenip yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.